And you never needed money to be a rich person. You need this to get rich. You don't need college to learn stuff, okay? You don't need money. Absolutely no. You don't have to have a lot of money to become a billionaire. You know, if you look at, say, people like Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. Yüksek getirili bir iş kurmak için gerçekten de büyük bir sermayeye ya da süslü bir diplomaya mı ihtiyacımız var? Veya dünyanın en zenginleri listesinde yer alan insanların hepsi işlerine büyük yatırımlar yaparak mı başladılar? Başarılı bir işin sırrını büyük yatırımlarla değil, sadece 100 dolarla çözebileceğinizi söylesem, bugün bu videodan öğreneceklerimiz bunu kanıtlar nitelikte olacak. Chris Guillebeau 100 dolarlık başlangıç kitabında 100 dolar gibi küçük bir sermaye ile nasıl büyük işler başarabileceğimizi anlatıyor. İster ek bir iş hayal edin, ister kendi işinizi kurmayı hayal edin. Bu kitapta anlatılan hikayeler ve stratejiler finansal özgürlük yolculuğunda gerçekten de kayda değer bilgiler. Hazırsanız küçük paralarla nasıl yüksek kazançlı bir iş kuracağımızı anlatan bu kitabın sayfalarını aralamaya başlayalım. Beklenmedik girişimler. Girişimcilik dünyası sanıldığının aksine sadece olağanüstü başarı hikayelerinden oluşmuyor. Günümüzde basit ve yalın fikirleriyle fark yaratmayı başarabilen insanlara rastlamak mümkün. Bunlar herkesin bildiği iş dünyası devleri değil. Gizli silahları basitlik ve yaratıcılık olan sıradan insanlar. Birçok kişi başarının büyük planlar ve çığır açan fikirler gerektirdiğine inanırken beklenmedik girişimciler bize aksini gösteriyor. Sunduğu ürünlere bir tutam yaratıcılık katarak şehrin diline düşen yerel bir kahveci hayal edin. Ya da tutkuyla yaptığı hobisini başarılı bir yan işe dönüştüren bir beyaz yakalıyı. Bu basitliğin gücünün farkına varmak ve önümüzde duran şeylerden yararlanmakla ilgili. Onların hikayeleri önemli bir dersi vurguluyor. İş dünyasında başarılı olmak için muazzam bir fikre ihtiyacınız yok. Bunun yerine kendinize bir yer edinmek için basit ve yaratıcılığı araç olarak kullanarak fırsatları yakalayabilirsiniz. Bu yüzden yolculuğunuzun karmaşık olmak zorunda olmadığını unutmayın. Bu, etrafınızdaki basitlikten ilham almak ve sıradan fikirleri olağanüstü girişimlere dönüştürmekle ilgili. Sonuç olarak şunu unutmayın. Bazen en derin başarılar en beklenmedik yerlerden gelir. Başlangıç planı ve sihirli nokta. Şimdi işinizi kurmanın pratik tarafına geçelim. Chris Guillebeau bir servet gerektirmeyecek kadar basit ama güçlü bir plan ortaya koyuyor. Bu planı dar bir bütçeyle iş kurma girişiminizde size adım adım rehberlik eden yol haritanız olarak düşünün. Chris süreci basitleştirerek bir hayali cebinde 100 doları olan herkes için erişilebilir bir hale getiriyor. Bunun sadece bir plan olmadığını, hayallerinizi elle tutulur, bütçe dostu bir gerçekliğe dönüştürmenin anahtarı olduğunu söylüyor. Öyleyse oyunun kurallarını değiştiren bir noktaya değinelim. Sevdiğiniz, iyi olduğunuz ve pazarın da istedikleri şeylerin bir araya geldiği bir nokta. Chris Guillebeau bu noktaya sihirli kesişim diyor. Bunu daha iyi anlamak için tutkunuzun bir parça, yeteneklerinizin başka bir parça ve insanların ihtiyaçlarının da başka bir parça olarak bir yapboz gibi bir araya geldiğini düşünebilirsiniz. Bu, trendleri takip etmek veya kendinizi bir kalıba sokmakla ilgili değil. Güçlü olduğunuz nitelikleriniz ile başkalarının ihtiyaçlarının nerede örtüştüğünü bulmakla ilgili. Bu noktayı bulduğunuzu veya bulacağınızı varsayarak diğer bölüme geçelim. Beklenmedik pazarlar. Hepimiz beklenmedik yerlerde olağanüstü başarılar elde eden kişileri duymuşuzdur. Bu hikayeler tipik başarı hikayeleri değil, daha ziyade başkalarının gözden kaçırdığı fırsatları fark eden keskin zekalı insanların eseri. Yerel bir sanatçının terk edilmiş nakliye konteynerlarını canlı sanat stüdyolarına dönüştürerek hem dikkat çektiğini hem de gelir elde ettiğini gözünüzde canlandırın. Ya da online devlerle rekabet etmek yerine rahat bir okuma köşesi yaratarak yerel halkı kendine çekmiş ve yüksek kazançlar elde etmeyi başarmış küçük bir kasaba kitapçısı düşünün. Bu hikayeler bize çok önemli bir ders veriyor. Başarı her zaman beklediğimiz yerde değildir. Başarılı olmak, dünyaya yeni gözlerle bakmak, kalıpların dışında düşünmek ve gözden kaçan pazarları karlı girişimlere dönüştürmekle alakalıdır. Öyleyse artık etrafınıza daha dikkatli baktığınızdan emin olun. Bu girişimciler geleneksel yolu takip etmediler. Ancak benzersiz işlerini buldular ve onları yüksek değerli işlere dönüştürdüler. Unutmayın, başkalarının göz ardı ettiği yerde keşfedilmeyi bekleyen bir altın madeni olabilir.
Şimdi beceriklilik ve ısrarcılığın ön plana çıktığı sıkı çalışma sanatını inceleyelim. Kendi hedefleri için sürekli hareket halinde olan ve sıkı çalışmalarını etkileyici getirilere dönüştüren girişimcilerin hikayelerinden esinlenelim. Bir örnek vermek gerekirse Harvard Hukuk Fakültesinde okumasına rağmen vaktinin çoğunu bilgisayarla geçiren, dünyanın en zenginleri listesinde görmeye alışık olduğumuz bir isim, Bill Gates. Veya yoksul bir aileden gelen, lise yıllarında basketbol elemelerine katılıp takıma seçilememesine rağmen antrenman yapmayı asla bırakmayarak hayallerinin peşinde giden bir basketbolcu, Michael Jordan. Jordan'a başarısının sırrının ne olduğu sorulduğunda şöyle demiştir: "Kariyerim boyunca 9000'den fazla başarısız atış yaptım. 300'den fazla oyun kaybettim. 26 kez oyun kazandıracak atışı ıskaladım. Çabaladıkça başarısız oldum. Başarısız oldukça çabaladım. Başarımın sırrı işte budur," demiştir. Bu insanlar sadece şanslı demek doğru olmaz. Başarının kendilerine gelmesini beklemek yerine aksilikler karşısında pes etmeden çabalarını somut ödüllere dönüştüren kişilerdir. Uzun lafın kısası, bazı başarılar kan, ter ve gözyaşı dökmeden gelmiyor. Oyunun kurallarını değiştiren bir konsepti inceleyelim. Minimum uygulanabilir ürün. Bu, fikirlerinizi verimli bir şekilde test etmek için güçlü bir araçtır. Gerçek dünyadan nasıl geri bildirim toplayacağınızı ve tekliflerinizi minimum riskle nasıl geliştireceğinizi öğrenmenin bir yolu. Bunu iş fikrinizin tutup tutmayacağı konusunda önceden hazırlanmış test aşaması gibi düşünün. Bir şefin yeni bir yemeği menüye koymadan önce küçük bir arkadaş grubu üzerinde denemesi ve geri dönüşler alması. Veya bir sanatçının son albümünü yayınlamadan önce küçük bir kısmını paylaşıp tepkileri ölçmesi gibi. Bu ön gösterim bize neyin işe yarayıp neyin yaramadığına dair fikir sahibi olmamıza ve iyileştirmeler yapmamıza olanak tanır. Bunun yanı sıra Chris Guillebeau bize mükemmelliğin başlangıçtaki hedef olmadığını söylüyor. Önemli olan fikrinizi ortaya koymak, tepkileri gözlemlemek ve ardından daha iyisini yapmaktır. Hobinizi yan işe dönüştürmek. Kurduğunuz yan işinizi faturalarınızı ödeyen işinizin önüne geçirerek nasıl birinci gelir kaynağına dönüştürebileceğinize bir göz atalım. Akıllı bir stratejiyle tutkunuzu hobiden daha fazlasına dönüştürebilirsiniz. Ama öncelikle sevdiğiniz şeyin peşinden koşmak ve günlük hayatı koşuşturmasıyla başa çıkmak arasındaki hassas dengeyi korumanız gerekir. Şu anda var olan işinizi bırakıp tam zamanlı yan işinizle uğraşmak göründüğü kadar iyi bir fikir olmayabilir. Bunun yerine tutkunuz olan işinize yavaş yavaş yatırım yapın ve artık faturalarınızı bu işle karşılayabilecek konuma geldiğinizde tam zamanlı olarak sevdiğiniz işi yapmaya başlamak daha iyi bir fikir olabilir. Yan iş sadece fazladan para kazanmak değildir. Tutkunuzu kademeli olarak önemli bir gelir kaynağına dönüştürmek ve bu da mutlu bir hayat için elzem bir yol. Özgür olmak. Son bölümde Chris Guillebeau $100'lık girişimin sadece parayla ilgili olmadığını, bunun özgür bir yaşam kurmanın anahtarı olduğunu vurguluyor. Dolar işaretinin ötesinde düşünün. Bu mütevazı bir yatırımla tutkunuzu paraya dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda hayatı kendi şartlarına göre yaşama özgürlüğü veren bir güçtür. İş modelleri yayılırken bir başkasının şirketinin bayisini açmak genelde kötü bir fikirdir. Şubemizi açın işleyişi genelde şöyledir. Bütün birikimlerinizi bir araya getirerek, ailenizden borç alarak ve kredi kartlarınıza yüklenerek çeyrek milyon toplayın. Bu paranın çoğunu cömert biçimde onu geliştirmenize izin veren şirkete ödeyin. Hiçbir istisna olmadan işi size söylendiği gibi yürüt. Kimi işe aldığınızdan hangi hizmetleri vereceğinize ve mağazayı nerede kuracağınıza kadar tüm kararlar şirket tarafından verilsin. Hatta size kendi işinizde ne renk gömlek giymeniz gerektiğini bile söyleyeceklerdir. Son olarak Chris Guillebeau'nun kitapta da geçen şu sözleriyle bitirelim. Özgürlüğe bağımlı olmaya karşı bir iyileştirme programı yok. Bir kere diğer tarafta olmanın nasıl bir şey olduğunu gördüğünüz zaman bir başkasının kurallarına uymak sizi zorlayacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.